Şu an bu videoyu izleyen her 8 erkekten biri hayatın bir döneminde bu kanser ile karşılaşacak. Ne yazık ki erken dönemde belirti vermediği için çoğu kişi bunu çok geç fark ediyor. Oysa bir kan testiyle bu hikaye tamamen değişebilir. Merhaba, ben iç hastalıkları ve tıbbi onkoloji uzmanı Doktor Serhat Demirer. Önceki gün katıldığım bir toplantıda prostat kanserindeki güncel tedavileri anlattım. Bu vesileyle prostat kanseri belirtilerini, tarama testlerini ve prostat sağlığını korumanın yollarını sizinle paylaşma fırsatı olacak. Prostat kanseri özellikle 50 yaş sonrası erkeklerde sık görülen bir hastalık ve erken dönemde genellikle sessiz seyreder. Nedeni yaşla birlikte prostat hücrelerinin kontrolsüz çoğalmaya başlamasıdır. Önemlidir çünkü erken tanı konduğunda tedavi başarısı çok yüksektir ve hastalar normal yaşamlarına devam edebilir. Prostat kanserinin büyük bir çoğunluğu prostat bezinin dış kısmından başlar. Bu nedenle kanserin belirti verebilmesi için üretraya baskı yapacak kadar, yani idrar kanalına baskı yapacak kadar büyümesi gerekir. Belirtiler ortaya çıktığında çoğunlukla idrar yolları, cinsel fonksiyonlar ve kemik sistemi ile ilgilidir. Olası belirtilerine gelecek olursak, birincisi idrar yapma alışkanlığında değişiklik. Prostat büyüdükçe idrar kanalına baskı yapar. Gece sık idrara çıkma, idrar akımında zayıflama ve tam boşalmama hissi görülebilir. Örneğin daha önce rahat uyuyan birinin gecede birkaç kez tuvalete kalkması büyük bir uyarıcıdır. İkincisi idrarda veya menüde kan görülmesi. Prostat dokusundaki hastalıklar damarsal hassasiyete yol açabilir. Tek sefer bile olsa mutlaka doktora başvurulmalıdır. Geçti diye ihmal edilmemelidir. Üçüncüsü bel, kalça ve kasık ağrıları. İleri evre prostat kanseri kemiklere yayılabilir. Gece artan ve istirahatle geçmeyen ağrılar önemlidir. Uzun süredir devam eden bel ağrısı her zaman kas kaynaklı olmayabilir. Burada önemli bir not paylaşmak istiyorum. Prostat kanseri erken dönemde hiç belirti vermeyebilir. Bu yüzden taramalar çok kritiktir. Tarama için neler yapıyoruz? Birincisi PSA testi. Yani prostat spesifik antijen. PSA prostat dokusundan kana geçen bir proteindir. Kanda yükselmesi prostatla ilgili bir sorunu düşündürür. Ama tek başına kesin kanser demek değildir. Özellikle 50 yaş sonrası yılda bir kez yapılması erken tanı şansı sağlar. İkincisi parmakla makattan prostat muayenesi. Prostatın sertliği ve düzensizliği değerlendirir. Kısa süren ağrısız bir muayenedir. Birçok prostat kanseri bu basit muayeneyle erkenden yakalanabilir. Kimler tarama testi yapmalı? 50 yaş üstü tüm erkekler yaptırmalı. Ailesinde prostat kanseri olanlar özellikle 40-45 yaşlarından itibaren yaptırmaya başlamalı. Erken tarama geç kalmış tedaviden çok daha etkilidir. Peki prostat sağlığına neye iyi gelir? Birincisi likopenden zengin beslenme. Özellikle domates. Likopen güçlü bir antioksidandır ve prostat hücrelerini korur. Pişmiş domates ürünlerinde likopenin emilimi daha fazladır. Öğün olarak zeytinyağıyla pişirilmiş domates, salça veya domates sosu iyi örneklerdir. İkincisi Akdeniz tipi beslenme. Sebze, meyve, balık, tam tahıl ve zeytinyağı ağırlıklı beslenme iltihabı azaltır. Bu beslenme tarzı sadece prostat kanseri değil, bütün kanser risklerini düşürür. Mutlaka tabağınızın yarısı sebzelerden oluşmalıdır. Üçüncüsü omega 3 yağ asitleri. Omega 3 hücresel hasarı ve inflamasyonu azaltır. Haftada 2 kez balık tüketmek çok faydalı. Dördüncüsü düzenli fiziksel aktivite. Hareket hormon dengesini olumlu etkiler. Haftada en az 150 dakika. Yani günlük her gün 30 dakikalık yürüyüş büyük bir fark yaratacaktır. Bir diğeri sağlıklı kilo ve bel çevresi. Fazla kilo ve karın yağlanması prostat üzerine olumsuz etki yapar. Obezite daha agresif prostat kanseriyle ilişkiler. Kilo kontrolü tedavinin bir parçasıdır. Bir diğer nokta kırmızı et ve işlenmiş gıdalar. Aşırı kırmızı et inflamasyonu artırabilir. Sucuk, salam gibi işlenmiş etlerden kaçınılmalıdır. Haftada birkaç porsiyonla sınırlamak yeterlidir. Özetle düzenli tarama, likopen açısından zengin beslenme ve aktif bir yaşam tarzıyla prostat kanseri erken yakalanabilir ve büyük oranda kontrol altına alınabilir. Peki siz kanserden korunmak için hangi tarama testlerini yaptırıyorsunuz? Yorumlara yazın, hep birlikte tartışalım. Bu kanalda tıbbın karmaşık konularını herkesin rahatça anlayabileceği bir dille anlatmaya çalışıyorum. Videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi, abone olmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.